böyle gözüne çarpan, farklı gördüğün ya da beğendiğin ya da olumsuz gördüğün bir şey oldu mu? Seninle çok tartıştık. Ben her buraya uysun diye az giydirdiğimde sen giydir giydir üşüyor falan diye. Yani bizimkiler az sokağa çıksalar, dışarıya o soğukta çıksalar biz tepki gösteririz yani çocuklarımızı niye dışarı çıkarttınız bu soğukta diye. Burada daha 1 yaşındaki çocuk sokakta, işte kreşte dışarıda. Yani vallahi içim parçalandı. Yani çocuklara acımaktan bir hal oldu. Bir şokum daha söyleyeyim. Sizin burada kapı kilitlememeniz benim için şok etkisi yaratıyor. Evet, insanlar kapılarını Biz kilitlemiyorlar. evde kaç tane kilit atıyoruz evin içinde? Memnun musun 3 aydır Norveç'teki hayatından, bir ondan bahsedeyim. Vallahi memnunum. Keşke kalma şansım olsa da kalsam. Bilemiyorum. Ne yapmak lazım kalmak için? Buradan bir yetkililere seslen, belki yardımcı olurlar sana. Yani ben buradan İsveç ve Norveç yetkililerine sesleniyorum. Yani burada sığınmacı olarak beni kabul ederler mi acaba? Norway Today kanalımıza ve İsveç'e hoş geldiniz. Şu an Luleå şehrinde bir kamping alanındayız. Buradan size çekim yapıyoruz. Daha önce bana sormuş olduğunuz soruları ve anneme sorduğunuz soruları bugün yanıtlayacağız. Annemle birlikteyim. Bu videoyu beraber hazırlayacağız. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum yeniden. Hoş geldin anne. Hoş bulduk annesi. Nasıl geçiyor günlerin? Son birkaç günün kaldı diyelim artık. Aynen öyle. Yani istemeyerek de olsa ülkeme mecbur döneceğim. Ülkemi seviyorum çünkü. Burada da kalmak çok güzeldi. Ara ara gelmeyi tercih ediyorum. Fırsat buldukça, çünkü orada da bir kurulu düzenim var. Ne oradan ayrılmak istiyorum ne buradan ayrılmak istiyorum. Peki kurulu düzenin olmasa gelir miydin yanımıza bizle yaşamaya? Buranın Gelirim. soğuklarına rağmen. Yani gelirdim, niye gelmeyeyim? Gayet güzel yer, kafa dinleyecek yer. Tam Bazen benlik yani. bazen bana belli bir yaş grubu üzeri çok soru geliyor. Mesela işte emekliler Norveç'te yaşayabilir mi? İşte hava çok soğuk. Yapabilir miyiz? Çok tereddüt ediyoruz. Belli bir yaştan sonra işte oranın karı, soğuğu çekilir mi diye çok soruyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Üşüdün mü çok geldiğinde? Ya tabii ki ilk zamanlar üşüdüm de daha sonra zaten alışıyor insan. Yani o yaşam şartlarına ayak uyduruyorsun bir şekilde. Ben geldiğimde daha çok kalın giyiniyordum. Şimdi artık incelttim ya yavaş yavaş. Anne, Şu an hava soğuk diye yani böyle giyin çünkü arkamda anne sen rahat deniz ol. var. Ben şimdi seni ısıtacağım. Teşekkür ederim. Takviye Ona- kuvvet. Yani emeklilerin gerçekten yaşayacağı bir yer. İşte bizim bir sahil kasabaları gibi diyeyim. Orada sıcak, buradan soğuğu da çekiliyor yani. Çok soğuk olduğunda çıkmam dışarıya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Dışarıda çok fazla soğuk görüyorsunuz her zaman bizim videolarda. Kar boyumuzu aşıyor, yeri geliyor. Ama evlerin içi sıcacık. Yani. Ahşap olmasına rağmen. Yani evet. Evde üşüdün mü hiç? Yok, hiç üşümedim. Hatta yani bayağı ince giyindim evde. Bizim evde olsa doğalgaz yanmasına rağmen üşürdüm. Yani onu her Ama zaman giyiniyordum. söylüyorum. İnanmıyordu bana. Evet, Şimdi evet. deneyimlemiş Yo, oldum. ben deneyimledim. Gerçekten öyle. Aynen. Yani gayet sıcak evler. Çok şaşırtıcı. Peki sana bir sorum var şimdi. Norveç'e ilk geldiğin andan itibaren şöyle bir son 2 ayını bir gözden geçir. İlk böyle gözüne çarpan, farklı gördüğün ya da beğendiğin ya da olumsuz gördüğün bir şey oldu mu? Dikkatini çeken bir farklılık. Şimdi dikkatimi çeken farklılık, ilk başta benim dikkatimi çeken yayalara öncelik tanınması gerçekten çok takdire şayan bir şey. Çünkü ben kendi ülkemde yaya geçtiğinde yani neredeyse yol yaralamışken arabanın çarpma aşamasına gelmiştim. Yeşil ışıkta geçtiğim halde. Evet. Burada insanlara bakıyorum, otobanda bile 5 metre biri duruyor. Daha ben geçmemişim yani. Yayaya yaklaşmışım, geçmemişim kaldırımdan. Orada duruyorlar, bekliyorlar geçene kadar. Ben bunu bizzat kendim de videosunu çektim. Yani dikkat çekici olsun diye. Evet. Biraz bilinç yaratmak yani istedim. aynen bilinç yaratmak istedim. Evet, yani insanların yani araba altında diye saygısı olmaları gerekmiyor. Herkesin bir hakları var. Evet. Sonuçta o haklara uymaları gerekiyor. Bir, ikincisi dikkatimi çeken şey işte Atay'ı kreşe götürdüğüm günlerde dikkatimi çekti. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda işte çocuklar tamam kalın giyiniyorlar ama hepsi o dışarıda. Biz olsak mesela kendi çocuklarımız üşür diye kesinlikle şey yapmayız. Yani kıyamayız. İşte dışarı salmayın deriz. Benim Provokatör. Abla ne yapıyorsun? Hı.
yaptın? Ne bayramı oğlum? Kabataş, Provokatör ata abi. kabataş bayramı. Ne yapıyorsun? Elini mi öptü? Neyse kesme bunları. Neyse. Ay Allah'ım yarabbim. Yani işte çocuklar benim şimdi biliyorsun Aren kreşe gidiyor, Melisa kreşe gidiyor. Şimdi onlarla kıyasladım Atan'ın kreşini. Yani bizimkiler az sokağa çıksalar, dışarıya o soğukta çıksalar biz tepki gösteririz yani çocuklarımızı niye dışarı çıkarttınız bu soğukta diye. Burada daha 1 yaşındaki çocuk sokakta, işte kreşte dışarıda gayet hayatından memnun. Hani çocuklar içeri girmek bile istemiyorlar. Ben şaşırdım yani. Bir de suyun içindeler, çamurun içindeler, Evet, buzun içindeler, karın içindeler. Sen her gördüğünde vah vah çocukları Vah, üşüyor. aynen. Vallahi içim parçalandı. Yani çocuklara acımaktan bir hal oldum. Çünkü gerçekten hani kıyasladığımda biz çocuklarımıza çok aşırı şekilde özen gösteriyoruz. Yani burada salıyorlar. Hiç çocuklar o çamurda burunlar akıyor, yalıyorlar sırasına göre. Keyifleri de gayet yerinde, mutlular bilemedim yani. Ya şimdi şöyle, bizde çok korumacılık var. Evet. Onlarda da çocuğu birey olarak gördükleri için kendi yaşasın, kendi deneyimlesin, kendi öğrensin mantığı var. Çocuklara doğru düzgün kıyafet, kalın işte iklimine göre kıyafet giydirdiklerinde zaten sorun yaşamayacaklarını bildikleri için, üşümeyeceklerini bildikleri için ortamdan ve doğadan keyif almalarını istiyorlar. Onlar bu bir kültür farkı aramızda aslında. Bunu ilk başta seninle çok tartıştık. Ben her buraya uysun diye az giydirdiğimde sen giydir üşüyor falan dediğin oldu. Çocuklar üşüdü, hasta ettin çocukları falan diye. Bunu zaten sürekli dile getiriyorum. Artık kendin de gözlemlemiş oldun. Benim yakama bırakırsın diye düşünüyorum. Yani aynen bırakacağım bundan sonra. Ya 3. şeyim mesela işte insanlar sokakta yürürken hiç tanımadan merhaba hey deyip geçiyorlar. Yani gülümsüyorlar. Böyle somurtuk insanlar hiç göremiyorum. Yani herkeste bir şey var, bir mutluluk, bir enerji var. Bir de başka bir dikkatimi çok çekti bir şey. Mezarlıktan geçiyordum. Mezarlıktan geçerken orada mezar taşlarının insanların doğum tarihiyle ölüm tarihlerini de iyice bir inceledim. Yani 150, 140, 135 yaş yaşayıp ölen insanlar gördüm. Evet, çok uzun Burada yaşıyorlar. insanların çok uzun yaşadığını dikkat ettim. Dikkatimi çekti yani. Ondan sonra bizimkilere bakıyorum. Zavallılar 65'i zor görüyorlar. Maalesef. Yani ben şimdi 60 oldum, 65'e çıkacak mıyım diye korkum var şahsen. Şimdi onun sebebini söyleyeyim. Bir kere hayatlarında stres yok. Evet. İkincisi çok spor yapıyorlar. Aşırı hayatlarının her alanında spor var. 7'den 107'ye diyeyim ben artık. 77 diyemiyorum. 77 burası için yaşlı bir yaş değil. 7'den 107'ye insanlar gerçekten çok ağır böyle kardiyovasküler sistemini güzel çalıştıracak idmanlar yapıyorlar. Koşusu, bisikleti, dağ yürüyüşü hepsi var. Biliyorsun senin bizim komşumuz var. Senin de kankin Randy. Onlarla görüştük. 5 senenin üzerine zaten hiç irtibatı kopartmamıştınız. Randy ve Leif var. Komşularımız. Daha önce videolarını çekmiştik onların da. Annemle ilk tanıştıkları günden beri 2019'dan beri irtibat halindeler. Hiç dil bilmeden, ortak bir dilleri olmadan birbirleriyle konuşabilecekleri. Beden diliyle. Beden dili ya da translate aracılığıyla hiç kontak yani kontaklarını kesmeden devam ettiler ve 5 sene sonra burada karşılaştılar tekrar ve inanılmaz güzel ağırladı seni diye düşünüyorum. Evet. İlla dedi anneni getir bana ben ağırlayacağım onu dedi. Beni Sen anlat gördüğünde- istiyorsun. Beni gördüğünde daha görür görmez bisikletle geliyordu. Daha dedi kendin attı bisikletten bana bir sarılması var. Sanki dersin 40 yıllık dostuz yani. Değil mi? O kadar sıkı sarıldı ki böyle. Bir de Çok özlemiş. yaşını da söyle Ya 75 dedi. 75-80 gibi var. Yok 75 75 yaşında mi? var. Yani maşallah subhanallah bisiklet sürmekten geliyorum dedi. Yani Yani çok aktif bir spor hayatları var. Demezsiniz 75 yaşında zaten hani. Kesinlikle bir demezsiniz. şey daha dikkatimi çekti. Mesela bizim sokaktan sürekli her sabah görüyorum. Bir vatandaş 2 tane değneği var. 2 tane değneği olmasına rağmen her Allah'ın günü sporunu hiç bırakmadı. Maşallah. Sabah akşam yürüdü. Sabah akşam yürüdü. Yani şimdi bizim orada düşünüyorum bir değnekliyi. O değneğiyle sokağa çıksam mı çıkmasam mı diye düşünürüm. Çünkü ben de olsam ben de düşünürüm.
Hani Değil mi? ne yapacağım 2 değnekle sokakta derim. Ama ne soğuk dedi, ne sıcak dedi, ne yağmur dedi. Sürekli o 2 değnekle yürüyüşünü her gün yaptı Değil mi? düzenli. Şaşırıyorsun gördükçe değil mi? Şaşırdım, Çünkü spor yapıyor yani her adam. hava koşulunda Yürüyüş sporu yapıyor. istisnasız Evet. hiçbir şey yapamazsalar yürüyüş yapıyorlar günlük. Aynen öyle. Değil mi? Bisiklet sürüyorlar. Evet, aynen öyle. Yani işte bu çevrelerin çok güzel olması. Bir de dikkatim başka bir şey daha çekti. Mesela bizim orada sokaklarımız her sabah işte günde birkaç kez belediyenin temizlik görevlileri süpürür. Hı hı. Burada daha ben 3 aydır bir tane temizlik görevlisini sokak süpürdüğünü görmedim. Çünkü sokaklar zaten temiz. Herkes üstüne düşen görevini yaptığı için bence görevliye gerek kalmıyor. Bir, ikincisi sadece adamları ben bakıyorum çim biçiyorlar ya. Onun dışında bir şey yaptıklarını görmedim. Şimdi şöyle Sürekli ben de yürüyüş birincisi halindeyim çünkü. birincisi zaten çok fazla çevre bilinci yüksek bir topluma sahip Norveç ülke olarak çok fazla çevre bilincine sahip bir ülke. İkincisi temizleseler de akşam genellikle yapıyorlar temizlik işlerini ama zaten ona da gerek kalmıyor. Çok fazla yere atan bir şey Bir şey olmuyor. yok ki. Büyük şehirlerde bu maalesef göçün de vermiş olduğu bir şeyle yüksek nüfusun da vermiş olduğu bir şeyle daha farklı olabiliyor küçük şehirlere göre ama biz şu an mesela İsveç'teyiz. Bir kamp yerindeyiz. Burada da yok. Çevrede ben yine göremedim. Yok, hiç Burası yok. bizim şehre göre daha büyük bir şehirdi. Biraz toplum bilincinin yüksek olmasıyla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Peki sana şimdi birkaç tane soru geldi. Onları yanıtlamanı isteyeceğim senden. Norveç gerçekten sessiz mi diye sormuş birisi. Onu yanıtlayalım önce. Tamam. Şimdi Norveç'te normalde ben siz işe gidiyorsunuz akşama kadar ben evdeyim. Ben sabah kalkıyorum. Siz gelene kadar ki boş aralığımda sabah sporuma ben de başladım çünkü burada 3 aydır. İşte insan ne görüyorsa onu yapıyor. aynen. Çevre çok önemli. Çevre çok önemli. Ben şimdi bayağı bir turluyorum. Bir yarım saatten fazla yol kat edip yarım saatte geri dönüşüm var. İnsanlar bakıyorum sanki hiç evlerde yok. Yani evlerde kimse yaşamıyor gibi. Evet, perdeler de yok. Onu fark ettin Perdeler de mi? yok. Evet ve yani artı bir şey daha dikkatimi çekti. Bir şey oldu. Bir bayram gibi bir şey oldu ya da bir eğlence gibi bir şey oldu. 17 Mayıs kutlamaları olmuş. 17 Mayıs kutlamalarında sanki dersin ki o hiç evlerde insan yokmuşçasına olan o kalabalık ben asla inanamadım. Yani bu insanlar gerçekten bu evlerde mi yaşıyor diye. Annem ilk şokunu Yani orada yaşadı. gerçekten şok oldum. Bu kadar insan gerçekten burada mı yaşıyor dedim. Yani burada yaşıyor dediniz. Ama neredeydi bu insanlar? Hiç ses Yani yok onun haricinde. Kesinlikle yok. Bir adamlar Bir çıt alıyor. çıkmıyor. Köpeklerini alan gezdiriyor, geri getiriyor. Köpekler bile havlamıyor. Onlar bile uysal yani. Onlarda bile hav hav sesi yok yani. Çok onlar da ortama ayak Onlar da uydurmuşlar. ortama ayak Gerçekten çok sessiz, sakin bir yer. Normalde etrafta fazla insan göremiyorsunuz ama ulusal bayram dedim mi Norveç'in kırmızı çizgisi. Herkes en güzel kıyafetlerini, yöresel kıyafetlerini, ulusal kıyafetlerini giyip 7'den 77'ye o bayrama geliyor. Çok özenliler. Bayram öncesinde temizliklerini yaparlar, evlerini süslerler, bahçelerini temizlerler. Dügnat deniyor burada. İmece usulü mahalleler temizlenir, okullar temizlenir, kreşler temizlenir. O bayrama en temiz şekilde giriyorlar. Çok da üstüne düştükleri bir bayram. Biz de katıldık. Annem de katıldı. İlk defa Norveç'te Norveç'in ulusal bayramına da şahit olmuş oldu. 60 İnsanları yaşında- gördü. 60 yaşımda bayramda geçitteydim. Her zaman seyredenlerdendim. Bu sefer ben de geçitteydim yani törendeydim. Bizzat biz geçtik. Bizleri birileri izledi. Şimdi şey var. En çok neyi beğendiğinizi soruyor. Bir de yani beğendin mi genel olarak burayı? Bir de en çok neyi beğendin diye sordular. Tabii ki beğendim. Şöyle beğendim. Yani evlerin düzeni, işte şekilleri, tahta oluşları, beton olmayışları benim zaten cezbediyor. Bir de herkesin bir bahçeli eve sahip olması. Evet, Bu herkesin hayalindedir yani. evet kesinlikle. İşte herkesin kapısında bir karavanın olması. Yani herkes zengin burada. Fakir halk yok. Yani Ya fakir olana da devlet bakıyor zaten. Çok şey Sosyale yani. başvurduklarında minimum seviyede geçinecek şekilde bütün imkanlarını sağlıyor devlet. Yani sosyal devlet arkasında aslında burada yaşayan vatandaşın. Peki ne düşünüyorsun Norveç hakkında? Sence yaşanılabilecek bir yer mi diye sormuş birisi. vallahi kesinlikle yaşanılacak bir yer. Tavsiye ederim. Öyle yani yaşamayı düşünüp de öyle bir imkanları olup da tereddüt edenler varsa ben tavsiye ederim. Soğuk dışında gerçekten yaşanılacak yer her konuda yani. Peki soğuğa alışabildin mi? Ben alıştım yani
şey değil, eskisi kadar değil dedim ya. Peki şu an ilk geldiğinde hava kararıyordu. Şu an hiç hava kararmıyor. Ha, 24 evet. saat gündüz Evet, şu anda. evet, evet. Bu sana nasıl bir etki yarattı? Nasıl bir farklılık oluştu sence? Hani uyumakta zorlanıyor musun? Alışabildin mi bu sürece? Garipsiyor musun hala? Şimdi bana gündüzler zaten yetmiyordu. Gece çabuk oluyordu. En azından geç saatlere kadar yani aktivasyon yapacaksam yapıyorum. Geç saatte de bak çıkıp yürüyeceksem yürüyebiliyorum. En azından karanlık yok. Ha, uyumak istediğimde zaten bant var, göz bantı takıyorum, uyuyorum. Perdelerimiz var karanlık. Perdelerimiz var zaten, simsiyah çektiğin zaman oda kararıyor. Ama onun dışındaki diğer odalar zaten aydınlık, orada yatan yok, bir şey yapan yok. Peki Gayet ilk geldiğin normal yani. zaman garipsedin mi? Bu nasıl böyle bir şey oluyor ya? Nasıl bu kadar aydınlık 24 saat gündüz oluyor diye bu Yani garipsedin mi bu tabii ki durumu? garipsedim. Yani gece olmaması ilginç tabii ki. Ama insan da diyorum ya, ona da alıştık yani. İnsanoğlu Şimdi her gece şeye olunca- alışıyor bence. Aynen öyle. Şimdi gidince orada gece olacak, ona nasıl alışacak? Orada da garipseyeceksin biraz. Peki Yani. bir başka sorumuz. Türkiye ile ortak bulduğun şeyler var mı? Norveç'te. Türkiye ile ortak bulduğum şeyler. Bugün mesela müzeye gittik. Oradan Ha, düşünebilirsin ortak şeyler. Evet, ortak şey. Şimdi ben bugün bir müzeye gittim. Evet, o müzede benim annemin köyünde, yani ben şu an 60 yaşındayım. Diyelim ki işte 10 yaşında gördüğüm bütün yöresel şeyleri ben bugün orada gördüm. Birçok şeyimiz aslında kültürel olarak çok benziyor. Çok Dantelidir, benziyor. kilim Çok dokumasıdır, yün eğirmesidir, Yani, birçok şey. Sami benim- halklarından gelen birçok şey. Evet. Ya kültürümüz çok benziyor bazı konularda. Benim anneannemin yün eğirdiğini hatırlıyorum. Çocuktum. Bugün genç bir kızın yün eğirdiğini gördüm. Eğer diye bir aletle Hı hı. elinde yün eğirdiğini gördüm ve şok oldum. Bizde şu anda bitti onlar zaten. Çok geride kaldı. Ama bizim kültürümüzü burada ben çoğunu gördüm. Bir şey dikkatini Birçok şey çekti mi? gördüm Genç yani. kızlar dahil burada Evet, örgü örüyorlar. evet, Fark ettin mi? evet. Böyle otururken örgü ören Evet. insanlara denk gelmişsindir muhakkak. Evet, yani danteller, işte camlarda bütün perdeler dantel, hani süslemek amaçlı koymuşlar bunlar tabii ki. Şey olarak değil, hani perde kapatmak amaçlı değil. Sadece camlar o kadar süslü ki yani insanın baktıkça bakası geliyor. Ama burada tabii bakmak biraz komik oluyor. Bir de hani insanlar zaten bakmıyor kimsenin evine. Yani herkes kendi hayatıyla ilgileniyor Evet, herkes aslında. kendi hayatıyla ilgileniyor. Ama benim gerçekten yani hepsini, bütün evlerin fotoğraflarını çekmek istedim. Çok güzeldi yani her şey. Şimdi şey sormuşlar. Seni şaşırtan bir durum oldu mu Norveç'te? Beni şaşırtan şöyle bir durum oldu. Sağlıkla ilgili söyleyeyim bunu. Kendim bir taş sancım varmış. Bilmeden hastaneye gittim acile. Evet. Acile gittiğimde orada işte acil doktoru bir bayağı çok uzun bir süre muayene aşamasında ilgilendi etti. İşte filmler, röntgenler, tomografiler derken orada biz tomografi sonucunu beklerken normalde bizim orada olsa mesela dışarıda bekliyoruz koridorda. Burada seni yatağa, yani odaya alıyorlar, yataklı bir odaya. Evet. Yat, dinlen, burada keyfine bak, sonucun çıkana kadar bekle. İşte sen uzun bir süredir buradasın, karnın acıkmıştır, yemek getireyim mi diyor hemşire. Hemşire kahve Hemşire ister yani, misiniz, kahve çay ister misiniz misiniz? diyor. Ben özel hastanede bile bizim orada vallahi rastlamadım, yani yalan yok hani. Şimdi ben ülkemi kötülemek için söylemiyorum da buradaki gerçekten çok şaşırtıcı. Şimdi Yani şöyle bir şey var. Çok Sağlık şaşırtıcı, sisteminde çok üstün seviyede yani. sağlık sisteminde eleştirdiğimiz birçok şey var Norveç'in sağlık sisteminde ama gerçekten hani insana değer verme konusunda, bakım konusunda, güler yüz konusunda çok ileri seviyede olduklarını düşünüyorum. Çok şaşırdım. Şaşırtacak şekilde verilen değer evet, yani insanlara. Yani Çok gerçekten güler çok yüzlüler şaşırdım. bir de. Evet. Şimdi biz oturduk. Doğal olarak bekliyoruz sonuçların gelmesini. Hemşire bize çay içer misiniz, kahve içer misiniz, su ister misiniz, karnınız acıktı mı diye sorunca biz de şaşırdık. Hani böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Gerçekten güler yüzlüler. Ha tabii bazı konularda çok yavaş ilerliyor. Teşhis ve tedavi konusunda Evet. çok yavaş ilerliyor. Bunları her zaman söylüyorum zaten. Bir de acile hemen gidemiyorsunuz, her konuda gidemiyorsunuz. Randevulu gitmeniz lazım. Annem taş Ha, o düşüyordu, da beni ağrısı şaşırttı vardı. tabii ki. Evet. O da şaşırtıcı bir durumdu. Bizde olsa hemen ateşimiz çıksa acile gidiyoruz. Hemen bakılıyoruz mesela. Ama burada ateşin de çıksa ben sancılarında bile yani sıra alıp gittik.
Evet, bir yarım saat falan telefonda konuştuk. Aciliyetin durumuna göre ancak o şekilde gidebildik. O da Yani benim için şaşırtıcı. Tabii yani ülkemde yani bakıyorum az bir yerimiz varsa iğne yaptırmaya gidiyoruz, serum taktırmaya gidiyoruz. Yani şimdi burada bunu yapamıyoruz mesela. o zaten Öyle bir şey yok. iğne yaptırma, serum taktırma. Bunlar Yani. burada hayal gibi şeyler. Yani O da onun için şaşırtıcı. artık ölme seviyesine falan Aynen. gelmeniz lazım. Efendim oğlum, elimi mi öpeceksin? Şöyle yapacağım. Hayırdır inşallah. Kabataş bayramını yeni geçtik herhalde. Şimdi diğer soruya geliyorum. Huzurlu olmak nasıl bir şey? Biz unutalı çok oldu da biraz bize anlatır mısınız? Huzurlu musun burada? Ben şimdi normalde tabii ki sorumluluk sahibi birisi olduğum için işte çocuklarımla olsun, kardeşlerimle olsun, annemle olsun sıkıntılarım olduğunda tabii ki huzursuz oluyordum. Ama şimdi ben buraya geleli 3 ay oldu. Ya orada tabii hayat yine devam ediyor ama burada şimdi nasıl olsa gideceğim diye yani buradaki şeyin tadını çıkartmaya çalışıyorum. Hani kendimi mümkün olduğunca o stresten uzak tutmaya çalışıyorum. Yani kaldığım yaşantımın 3 aylık süresini tadını çıkara yaşamayı istiyorum. O yüzden gayet huzurluyum yani bir sıkıntı yok. Yani sence burada yaşamak insana huzur veriyor mu Tabii sana ki, göre? tabii ki veriyor. Ya ortam zaten veriyor. Değil mi? Doğayla iç Ortam içesin. Doğayla iç içesin. Yani sakin, kimse sana ne yapıyorsun diye sormuyor etmiyor. Yani herkes diyorum ya kendi şeyinde. Kendi aslında biraz da bu el alem baskısı olmadığı Evet, için herkes kendi hayatında, kendi yaşam şartları içerisinde, yaşam gayesinde olduğu için belki de insanlar huzurlu burada diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani hani kimse kimsenin şeyini merak etmiyor, yaşamını bir şeyini irdelemiyor, sorgulamıyor. Yani o yönden tabii ki çok yani burası. Peki- Sakin, huzurlu. Peki şöyle, şimdi biz kamp alanındayız, zaten aşağı yukarı görüyorsun insanları, herkesin hemen hemen bir evcil hayvanı var, işte çoluklu çocuklu gelenler var, ben bakıyorum mesela, çoğunlukla gözlemlediğim belli bir yaş üstünde karavan var, özellikle emeklilerin çoğunda karavan var. Sen de bir emeklisin. Senin de bir karavan Benim hayalin karavanım yok var. Senin de bir karavan hayalin var uzun zamandan beri. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Alım şartları, işte buradaki emeklilerin yaşam şartlarını gözlemlediğin kadarıyla. Şimdi onu da ben burada yaşayan birkaç kişiyle konuştum. Yani sizden zaten biliyorum ama ayrı birkaç kişiyle daha konuştum. Şimdi bir genç birisi var, bir aile. Diyor ki ben işe başladım. Maaşımı almaya başladığımda bana banka kredi verebiliyor. Ben kredimi çektim. Ondan sonra önce evimi aldım diyor. Evet. Yani ödeyebileceğim şartları zaten 30 yıl ödemeli çektim diyor. Kredimin diyor faizi var sadece diyor. Ama bizde bak faizin faizi de var. Yani hem faizimiz var hem faizin faizi var. 30 yıl bunu ödeyecek ama 30 yıl önce yani 30 yıl sonra karavan sahibi olacağına 30 yıl önceden karavan sahibi oluyor. Gençken geziyor, tozuyor, eğleniyor. Emekli olduğunda da kendisini sakin bir şehre kapatıyor. Orada kafasına göre yaşıyor. Ama bizde şimdi emekli olalım desek yani sıkıntı. Şimdi şöyle bir şey var. Burada sabit bir maaşın varsa, evine giren bir sabit maaşın varsa, banka sana zaten kredi veriyor. Ev kredini de veriyor, araba kredini de veriyor. Ödeme aralığını kendin belirliyorsun. Ekstra karavan sahibi de olabiliyorsun. Hatta bakıyoruz, insanlara teknesi olan var. İşte kar motoru olanı var. İşte ne bileyim, elektrikli bisikleti alanı var vesaire vesaire. Bunlar hayatın içerisinde sahip olabilecekleri şeyler. Bir de insanların işsizlik sıkıntısı yok. Yani okuyan çocukların okullarını bittikten sonra bir iş sahibi olabileceklerinin garantisi var. Norveçliler için konuşuyorum. Biz göçmenler için biraz daha süreç zorlayıcı. Bunları zaten hep anlattım. Dışarıdan gelen birisi için, bir Norveçli gibi değil durum. Bir kere dil öğrenmeniz lazım. Adaptasyon süreciniz var. İşte iş aramanız gerekiyor. O işe kendinizi kabullendirmeniz gerekiyor. Sabit bir iş bulana kadar o süreç birkaç seneyi alıyor. Ama o oturduktan sonra, evinize sabit para girdiği sürece bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Biz en gerçekçi örneğiz. Hepsini zaten en baştan beri anlattık size. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz her şeyi. Ve emeklilerin gerçekten
hemen hemen her şey var. Çoğunun da borcu bitmiş oluyor emekli olduklarında. Borçsuz emekliler. Yani buradakiler Yani, borçsuz ha, emekli oluyor. Biz de şimdi emekli olduğumuzda borçlanmış olacağız ama onlar borçsuz emekli oluyorlar. Yani burada Yani. bizdeki mantık işte emekli olayım, bir ikramiyemi alayım, üstüne para katayım, bir şey alayım. Ama zaten o zamana kadar yaşlanmış oluyorsun. Artık bir şey yapacak takatin kalmıyor. Aynen öyle. Aynen. Bu durum aslında farklılık buradan kaynaklanıyor. İnsanların duruma bakış açısı, yaşam şartları çok daha farklı bu konuda. Peki bir sonraki soruma geçeyim. Şimdi biz buraya geldiğimizden beri bize şey diyorsun hep. İşte oralar çok soğuk. İşte ne yapacaksınız gurbet ellerde bu kadar uzak, çok gidip gelemiyorsunuz her zaman. İşte biraz birikim yapıp geri dönün. Biraz birikip yapıp geri dönün. Senelerdir bunu söylüyordun. Artık benim 7. senem doldu. Eşimin 9 senesi doldu. Şu an aynı soruyu sorsak sana yani geri dönün diyor musun bize? Yani demiyorum. Çünkü buradaki rahatlığınızı gördükten sonra orada o kadar rahat olabileceğinizi zannetmiyorum. Bir de şöyle zannetmiyorum. Mesela çocuklar açısından. Mesela Bereli bizim orada bisikletle ben okula yollattırmam. Ben de zaten onu yapamadığım için buradayım. Yollattırmam. Burada Beril bisikletle okuluna kendi başına gidip geliyor. Geç kaldığında bile hiçbir endişem yok. Arıyorum geliyorum diyor. Tamam yani orada olsa az bir 5 dakika geç kalsa Ki öyle ben oluyordu. çıldırırım. Çünkü bir şeyim oldu diye. Hı hı. Yani burada öyle bir sıkıntı yok. Kimse çünkü çocuğa zarar verecek bir aşama yok. Ya illa ki burada da sorunlu tipler var. Ben hiç rastlamadım. 3 aydır hiçbir şey görmedim. Ya illa ki var. Ben yok diyemem. Suç her yerde var. İnsanın olduğu her yerde suç var. Ama bir oranlamaya baktığınızda buradaki suç oranı daha düşük. Ben şimdi mesela buranın büyük şehrinde de yaşayamam anne. Yani orada da insan kalabalığı var. Çok göçmen var. İnsanlar birbirini tanımıyor. Biz burada küçük yerde olduğumuz için kafamız rahat. Herkes birbirini tanıyor. Çocuğunu da rahatlıkla dışarı bırakabiliyorsun küçük bir yerde olduğun için. Bir de genel olarak suç oranı düşük bir ülke Norveç. Ben mesela Beril 4 yaşındayken kreşe servisle gidiyordu. Düşün onda bile 40 kere arıyorduk geldi mi gitti mi diye, anladın mı? Kafamız rahat değildi. Burada şimdi kendi başına her yere gidiyor. O yönden zaten gelmemizin sebebi bizim en çok çocuklarımız açısından güvenlik. Onların geleceği için buradayız. Soğuğa da o yüzden katlanıyoruz. Ama her sene son 4-5 senedir hatta dönün artık işte özlüyorum. İşte ne yapacaksınız oralarda, işte sağlık şöyle. Çok uzak. Gelemiyorsunuz hemen. Her sene görüşmemize rağmen ilk 3 sene görüşemedik. O zaman çok zordu. O zamanlarda da çok işte gel demiştin bize. Şimdi artık sen de gelip gidiyorsun, görüyorsun düzenimizi. Biraz daha kafa yapın değişti bu konuda diye düşünüyorum. Aynen. Peki senin yaşama şansın olsa burada yaşamayı ister miydin? Yani tabii ki isterdim. Orada bir korulu düzenim olmasa vallahi isterdim yani. Soğuğa rağmen. Soğuğa rağmen çok soğukta çıkmam. Sonuçta ben işe gitmiyorum, evdeyim. Otururum evde örgü örerim yani. O da güzel. Geldiği günden beri örgü örüyor zaten. Yani en kötü benim bütün stres topum örgü yani. Otururum örgümü örerim. Gelene geçene bakarım oturduğum yerden beri. Şimdi şöyle bir Geçen şey. olursa. Sen geleni geçeni boş ver, yoldan geçeni de döndürür, arkadaş olursun, o ayrı mesele. Yani annem Yani. öyle bir kadın ki yani çok sosyal bir insan. Bizim tanımadığımız insanlarla bizi dil bilmeden tanıştırdı. Konu komşu sahibi olduk sayesinde. Geldiği günden beri herkesle bir şekilde iletişim kuruyor. Tek başına markete gitti, hiç dil bilmeden alışverişini yaptı geldi. Özgüveni tam. Burada kalsan sen dili öğreneceksin, ben ona eminim. Herhalde canım, niye öğren? Şimdi bile uğraşıyorum öğrenmeye. Yani bir kelime kapayım Yani. diye uğraşıyorsun, Ya bir çok kelime istiyorsun. bir kelimedir yani. Niye tursun tak demeye bilmeyeyim yani. Değil mi? Niye hey demeyeyim. Aynen. Bana hey diyene niye hey demeyeyim. Birisi hey dediğinde niye bana hey dedi dedim. Meğer merhaba demiş yani Heh. insancıklar. Yani Ben niye hey demeyeyim yani. değil mi? Öğren onları. İşte uğraşıyor bir şekilde iletişim Yani, kurmak için, yok, cümleleri çok- öğreniyor. Kesinlikle o net yani. Kursuna giderim canım. Çok sosyalsin. Tebrik Yani, ediyorum bu konuda. Özgüvenin de çok yüksek. Benim burada sizden fazla komşum olur. Aynen, kesinlikle bak o konuda katılıyorum. Bizden fazla komşun olur, Yani. bizden fazla sosyalliğin olur. Tabii. O kesin yani. Bakarsın Norveçlileri de 5 çayına getirip götürürsün altın günleri.
Olabilir olur yani. mu? Olur. Bir soru gelmiş. Norveç'te deniz tatili yapmak yazın mümkün mü? Arkadaşlar yazın ortasında çekiyoruz bu videoyu. Annemin üstünde hala mont var. O benim kendi, şu an hastalanmayayım. Yola gideceğim çünkü. Uçaklarda falan eziyet çekmeyeyim diye hastalanmamak için yapıyorum. Yoksa çıkartabilirim yani, o sıkıntı değil. Ya şimdi denize de giremezsin ama şu an mesela. Denize giremem. Geçen gün girdim, yarı şeye kadar, dizime kadar su soğuk. Soğuk yani su. Hasta olur yani Şimdi insan. buraya alışkın Gidenler olmayan, var. buraya alışkın olmayan birisi için denizi burada çok soğuk. Deniz tatili çok Ama çok temiz. çok temiz, çok güzel ama Süper temiz, süper. alışkın olmayan için, soğuk su sevmeyen için deniz tatili olmaz diye düşünüyorum. Birisi bir şey sormuş. Eğer 20 yaşında olsaydın Norveç'e taşınıp oraya yerleşmeyi düşünür müydün? Orada yaşamayı düşünür müydün diye bir soru gelmiş. Ya vallahi düşünürdüm şöyle, niye düşünürdüm? Ha, önce olsa düşünmezdim ama şimdi görünce düşünüyorum. 20 yaşında olsan sonuçta zaten bir iş sahibi oluyorsun ya. İşe gideceksin, işten geleceksin. Zaten mesain uzun süre sürmediği için, mesela sen 8'de gidiyorsun, 3.30'da eve geliyorsun. Evet, 7,5 saat 7,5 çalışıyoruz. saat çalışıyorsun. Bir de çalışma iş yerleriniz yakın. Evet. Burada genelde de öyle, herhalde öyle görüyorum. Hani bir uzun mesafeli iş yerleri gibi görmüyorum. Haftanın 5 günü çalışıyorum. Haftanın 5 gün çalışıyorsun. Ondan sonra işime giderim, işimden gelirim erken saat, az bir dinlenirim, yerim içerim. Arabam altımda olacak nasıl olsa, ya da karavanım arabanın arkasında olacak nasıl olsa. Yani gezeceksem gezerim, gezmeyeceksem gezmem. Sabaha kadar önüm var. Zaten havada yazı kararmıyor. Kışın biraz fazla Kışın, bunaltıyor bizi. Kışın da sonuçta zaten dışarıya çok ne yapacaksın? Kayakçılar izlemeye gidersin. Gelirim evimde, otururum aşağı, dinlenirim. Televizyonumu izlerim. Sıkıntı değil yani. Şimdi Norveç çok sosyal yaşantısı olan insanlar için biraz sıkıcı gelebilir. İşte aktif böyle hep bir yerlere gideyim, geleyim, sosyal bir yaşantım olsun, işte birileriyle görüşeyim, kafeye, AVM gezeyim falan diyenler için biraz sıkıcı olabilir. Ama işte ailesiyle kendi halinde Evet. işte belli hobileri olan, işte belli bir rutini olan insanlar için gayet keyifli, keyifle yaşayabileceği sessiz, huzurlu bir ortam. İşte ailecek yaşanabilecek bir yer Yani, aslında. evet. Emekliler için de uygun bir yer çünkü sakin bir yer gerçekten, kafa dinleme yeri. Kafa dinlemeyi seven, kendi halinde sakin, doğayla iç içe yaşamayı seven insanlar için ideal bir ülke bence. Suç oranının en düşük olan ülkelerden biri yani Norveç. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey benim için. Çünkü mesela ben geç saatte sokağa çıksam tereddüte düşüyordum. Burada hiçbir tereddütüm yok. İlk geldiği zamanlarda annem her şeyi saklamaya çalışıyor. Çantama bir şey olur mu? Kapıyı mesela bak, bir şokum daha söyleyeyim. Sizin burada kapı kilitlememeniz benim için şok etkisi yaratıyor. Evet, insanlar kapılarını Biz kilitlemiyorlar. evde kaç tane kilit atıyoruz evin içinde. Dışarı çıkarken de atıyoruz. Artı dışarıda her şeyini bırakıyorsunuz. Hiç kimse almıyor, etmiyor. Yani her şey yerli yerinde duruyor. Bir ay önce gördüğüm şey, okula giderken birisi düşürmüş bir şey. Bir aydır orada duruyor. Bir Allah'ın kulu almıyor işte onu. Bizde olsa o gittiydi çoktan. Onu ben anlatıyorum, kimse bana inanmıyor. Ben Sen de görüyorum. anlatmış oluyorsun. Yo, ben de görüyorum. Vallahi dikkatimi çekiyor. Atayla futbol oynuyoruz. 60 yaşımda futbol oynuyorum. Halı sahada. Birisi eldivenleri unutmuş. Ta bir hafta gittik geldik. Hala top eldivenler orada duruyor. İşte Kimse alıp götürmedi almaz. evine. Kimse almaz. Aa, benim köpek geçiyor bak. Aa, Ama onları çekemeyiz şu anda. aa, İzin almamız lazım çekmek için ama köpekler çok tatlı. çok tatlılar, çok değişik. Köpeğe bak köpeğe. Bir de şöyle bir şey var. İlk geldiğin zamanlarda sen diyordun ki işte çantamı saklayayım, bir şey olur mu? Telefonumu orada bırakmayayım, bir şey olur mu? Bir yere gidiyoruz, önce her şeyini saklamaya çalışıyorsun. Öyle bir Çünkü- şey olmuş yani. Çünkü bizde çanta kesiyorlar. Ne bileyim, çantadan kredi kartını okutuyorlar. Ellerinde sürü şey bir sürü duyuyorsun. şeyler duyuyorum. Duyunca Burada da olur diye otomatikman düşünüyorsun. burada da olur diye düşün baktım. Sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Evet, suç oranı çok düşük bir ülkede yaşıyoruz. Evet, hırsızlık fazla olmuyor ama Norveç'te en çok hırsızlık ne için olmuş biliyor musun? Bisiklet çalınıyor. Çok garip değil mi? Evet, Bak, herkes arabanın bisiklet arabanın anahtarını ortada bırakıyorsun, kimse almıyor. Evet. Ama bisiklet çalma oranı çok yüksekmiş Norveç'te. Çünkü niyedir biliyor musun? Hani bisiklet çok pahalı bir şey değil aslında. Ondan değil.
Hani belki hobileri oluşmuştur onların, bisiklet hobileri. Ya can Ha, sıkıntısı, bir şey var ya yani. sarhoşlar yapıyor, Ha, ya da yani göçmenler yapıyor. Onlar Benim düşüncem götürüyordur. bu. Bence bir yerlere bırakıyorlardır. Götürdüklerini zannetmiyorum. Çünkü göçmenlerin de ben bir tane Suriyeli aileyle tanıştım. Aha. Ya kadının kapısında 2 tane araba var. Evet. Vur. 3-4 Evet. tane bisiklet var. Gidiyor. Evet. Çünkü 3-4 tane çocuğu var kadın. Şimdi bunun bile burada bu kadar imkanları varsa bir Evet. Suriyelilerin. Bizdeki Suriyelilerle onları karşılaştırıyorum. Hiç alakaları yok yani. Hiç Çok alakaları güzel yok. bir konuya değindin. Çünkü bana bu konuda çok soru geliyor. Diyorlar ki işte orada mülteci yok. İşte tabii orada hiç mülteci yok. Öyle var göçmen canım. sıkıntıları yok. O yüzden suç yok falan filan deniyor. Sen buraya geldiğinden beri kaç çeşit insan gördün? Bir sürü bir ben Çinli gördüm. Japon gördüm. Finlandiyalı gördüm. Hı. Suriyeli gördüm. İranlı gördüm. Iraklı gördüm. Afgan gördüm. Karşı komşumuzun karısı Afgan değil mi? Evet. Afgan gördüm. Ah, sıcak. Yani Anne çeşit. Teşekkür geldi. ederim ha. İyi oldu. Üşümüyorum dedim ama Ukraynalı var. Ukraynalılar güneş gördüm. gitti. Güneş gidince Heh. biraz burası serin olur. Aynen. Aynen. Ondan sonra yani vallahi bir dünya insan gördüm. Bulgaristanlı var, Türk Heh, var, yani, Kürt yani. var. Ha, Yani. üst katta Bulgaristan komşunuz var. Evet. Evet. Ayrıca bir sürü mülteci de görüyorsun. Biz de Görüyorum ama hepsi aynı şartlarda gözlemliyoruz. sanki sizinle. İşte çünkü Norveç'in Gelsinler çok de güzel bir Norveçliler. entegrasyon sistemi var. İnsanları buraya getiriyorlar, mülteci olarak kabul ediyorlar ama bu insanları çok güzel bir eğitimden geçiriyorlar. 2 yıl boyunca onları eğitiyorlar. Dili öğretiyorlar, sistemlerini öğretiyorlar. Norveç'in dilini, kültürünü, bayrağını, ulusal gününü, bütün her şeyine entegre ediyorlar insanları. Bu yüzden de bütün kanunları, kuralları öğrettikleri için o mülteciler de suç oranı olarak yükseltmiyor suç oranlarını burada aslında. Entegre oluyorlar bir şekilde ve burada cezalar çok yüksek olduğu için insanlar cesaret edemiyorlar. Pasaportlarını kaybetmemek için, sınır dışı edilmemek için cesaret de edemiyorlar suç işlemeye. Ama var tabii ki yapanlar da var, suç işleyenler de var ama azınlıkta. Ya şimdi şey derler, belki böyle bir soru gelebilir. İşte Türkiye'de 4 milyon nüfus var Suriyeli. İşte orada kaç tane var diyebilirler. Zaten şehrin nüfus sayısına göre de orantılamışlar yani onları. Evet, Burası oran 10 bin olarak kişi yüksek. ise, burası 10 bin kişi ise mesela Norveç halkı olarak atıyorum. Burada da çok işte 1000 tane ya da daha az vardır. Ama Yani oran olarak nüfusun yüzde bilmem kaçı ama kadar uyum alıyorlar. sağlamışlar yani. Uyum Aynen. sağlamışlar. Hani yok değiller Ha, yani. yok değiller canım. Ben kaç tane gördüm. Burada bile Bayağı kaç gördüm. kampın içinde kaç tane gördük Evet, yani. şu anda onların da karavanları var. Ya karavanla gelen var, arabayla gelen var, Evet. çadırla gelen var. Geliyorlar. Yani gördüm. herkes kendi imkanına göre Evet. bir sosyallik yakalamış. Ya kısacası. sonuçta onlar da burada aynı Norveçliler gibi yaşıyorlar yani. Şimdi çalışma şartlarına geri döneceğim. Orada söylemek istediğim bir şey var. Bir kere ben önceki hayatımla kıyasladığım zaman çalışma şartlarımı neredeyse eve gece yarılarına kadar gelemiyordum. Market sektöründe marketingde çalışan insanlar, perakende sektöründe çalışan insanlar beni çok iyi anlarlar. Özellikle mağaza müdürü ise daha iyi anlarlar. Eve gelemiyorsunuz zaten, her şeyden sorumlusunuz. Personelden sorumlusunuz, üstünüzdekilerden sorumlusunuz, müşteriden sorumlusunuz, mağazaya gelen üründen sorumlusunuz. Sayım yapılacak, mağazada sabahlayacaksınız vesaire. Ekstra bir sorumluluğu vesaire olduğu için evin yolunu unutmuştuk neredeyse. Yani benim o zaman da çocuğum vardı. 3 aylık bebeğimi bırakıp işe dönmek zorunda kaldım mesela. Ama ben burada, oğlum burada doğdu. 1,5 yaşına kadar evde bakabildim. O imkanı bana burada devlet verdi. Bir yaşına kadar zaten anne babaya ayrı ayrı izin hakkı var. Şey yapabiliyorsun, çocuğun 1 yaşına gelene kadar bakabiliyorsun. Bu artısı vardı bizim için. Çalışma saatleri az. Haftada 2 gün iznim var. O zaman bir gün iznimde bile yine işle alakalı şeyler yapıyordum. Yani. Yine bir şey yapamıyordum. Niye? Biri zaten gece sen 11'lerde geliyordun eve. Çocuğum oturuyordu kanepenin üzerine. Sana ağıtlar yakıyordu. Anne, canım Aynen. annem, nerede kaldın annem? Niye gelmedin? Gece oldu annem diyordu yani. Bak burada öyle diyen bir çocuk yok. Hiç olmazsa çünkü- erken geliyorsunuz. Çocuklarınızla vakit ayırıyorsunuz yani. Annem şimdi mesela şey diyor, siz ne ara gidiyorsunuz, ne ara geliyorsunuz? Yani evet. Sabah bir gidiyorlar. Birazdan bakıyorum geri gelmişler. İşleri bitmiş. Artı ondan sonra Beril'in sosyal faaliyetlere başlıyor. Evet. Beril okuldan geliyor. Beril'in sporları, Beril'in
işte maçları, Beril'in ne bileyim işte, jimnastikleri. Bile yurt dışı turnuvasına geldik. Buraya bile Turnuvalara- turnuvaya geldik aslında Şu anda Beril için. Beril'in turnuvası için İsveç'e geldik mesela. Ben de onların sayesinde İsveç'i görmüş oldum. Beril'e bu konuda teşekkür ediyorum. İyi ki maça gitmiş. Yani bir süre Beril'in peşine koşturuyorlar. Koşturmanın dışında şöyle bir şeylerin daha gördüm aile olarak. Katıldıkları bütün şeylerin, çocukların şeylerinde, programlarında aileler mutlaka gittikleri yerde işte onların toplantılarında evden bir şeyler yapıp işte kekti, pastaydı, ne bileyim yaş pastaydı gibi şeyler götürüp orada Gönüllü işler yapıyoruz. gönüllü olarak işler yapıp işte insanlara orada satıp parasını oradaki şeylere bırakıyorlar. Evet, para toplanıyor Para işte. toplanıyor. Ondan sonra etkinlikler, çocuklar etkinlik yapsın diye yani bu paralar. Yani yine çocuklar için çocuklar harcanıyor. için harcanıyor. Yani çocuklar işte başka ülkelere götürüp orada başka şeyleri tanıttırıyorlar falan. Yani paralar da boşa gitmiyor. Emek de boşa gitmiyor. Ama sonuç itibariyle işin dışında tekrar ikinci bir iş gibi çocuklarının her şeyle ilgilenmiş oluyorlar yani. Şimdi bize hep soruyorsunuz işte orada canın sıkılmıyor mu, depresyona girecek bir hava Zaman var. yok. Depresyona girmiyor musunuz? Depresif bir hava var dışarıda gibi çok sorular geliyor. Şimdi iki buçuk aydır bizim hayatımızı gözlemliyor. Sence bizim depresyona girebilecek bir durumumuz Zaman var mı yok. burada? Depresyona girme zamanınız yok. Yani zamanımız olsa gireriz belki ama gerçekten Yani. hani ya kendi halimize kalacak etraftaki hava gündüz mü olmuş, akşam mı olmuş, havada işte yağmur mu yağmış, kar mı yağmış bunu görecek durumumuz yok. O Aktif kadar halde yoğunuz. olduğunuz için yani aktif olduğunuz için. Şu an şöyle söyleyeyim size hani tabii ki depresyonun aktif olmayla da alakası olmayabilir. Farklı sebepler etrafınızda farklı etkenlerden dolayı da insanlar depresyona girebilir ama şimdi biz zaten hani kendi ailemizle odaklıyız. Kendi aktif hayatımız var, sosyalliğimiz var. Onu sürekli bir koşuşturmacanın içindeyiz. Sürekli kendimizi geliştirmeye uğraşıyoruz. İşte ben okulu bitiriyorum, başka bir şeye başlıyorum. Eşim başka bir şey yapıyor. Çocukların aktiviteleri derken zaten fırsat olmuyor bir şey yapmaya. Kendimize ayıracak zaman bulamıyoruz yeri geliyor. O yüzden de çok koşuşturmacalı bir hayatımız var. Hava şartları bizi etkilemiyor bu konuda. Zaten artık alıştık hava şartları. Kabullendik diyeyim ben. Havanın böyle olmasını, soğuk olmasını. Arada tabii isyan ettiğimiz zaman oluyor. Özellikle tatile çıktığımız zamanlar. İstiyoruz ki biraz güneş olsun, güneş görelim. Bazen böyle yağmur yağdığında isyan ettiğimiz zamanlar oluyor. O kadar çıktı olacak yani. Mesela burada tam tatile çıktık. Hava güzel diye geldik. Peşine aynen. 2 gün fırtına oldu. Değil Aynen. mi? Aynen öyle. Devamlı yağmur yağdı. Yani gök delinmişçesine yağmur yağdı. Hiç durmadan 2 gündür yağıyor. Amazon'da bile Amazon'da bile bu kadar yağmur yağmamıştı. Hepsi bizi bekledi Yani herhalde. vallahi bu kadar da olmaz yani. Dipnot düşeceğim bir tane. Bu çok önemli. Şimdi ben önceki geldiğimde burada şimdi bu arabaların yayalara verdiği değeri şeyi gördüm ya. Havaalanında indim. Oradan bir tane taksiye bindim. Mehmet'in annesinin yanına geçeceğim. Tam böyle yaya geçidinden geçeceğimiz zaman adamcağızın birisi tekerlekli sandalyeyle hastasını yaya kaldırımına karşıya geçirecek. Bizim taksici de sağ olsun öyle bir geliyor ki neredeyse adamı böyle tekerlekli bisikletle alacak altına götürecek. Dedim ki ya kardeşim sen ne yapıyorsun dedim. Burada dedim Türkiye'de yayalarında dedim artık geçiş üstünlüğü var. Kanun çıktı. Sen niye yayaya şey yapmıyorsun dedim, tamam mı? Ben şu an dedim sizin yaptığınızdan utandım dedim. Ben şu an Norveç'ten geldim. İnsanlar bir yayaya gördüğü zaman 5 metre birisi duruyor otobanda, birisi 5 metre duruyor. Adam bana ne dese beğenirsin. Dedi ki Norveç'te katı kurallar var. O yüzden yapmıyorlar. Bizde katı kurallar yok dedi cevap olarak. Demek ki katı kurallar olsa yapacak herkes. Kural önemli. Evet yani böyle bir cevap verdi. Ben şaştım kaldım yani. Yani biraz da bilinç yaratmak lazım böyle şeylere. Gerçekten bazı konularda bilinç yetersizliği var ülkemizde. Kurallar uymayınca bu sefer kuralsızlık ülkesi gibi oluyor. Ama şey buluyor yani. Bir orada bahane buluyor uymamak için. Aynen öyle. Biraz o konuda bilinç yaratılması Çok lazım. şaşırdım yani. Şimdi şöyle burada çevrenizde herkes ne yapıyorsa siz de ona ayak uyduruyorsunuz. Orada da çevrede herkes ne yapıyorsa herkes birbirine bakıyor. Ben yapıyorum da o yapmıyor. İşte ben niye yapayım gibi bir bilinç oluşuyor belki de bilmiyorum. Ya uyardığın zaman da işte yanlış tepkiyle karşılaşıyorsun ya bu sefer de. Maalesef. Bir de öyle bir durum var yani. Şimdi haberleri izliyoruz.
Ya işte insanlar birbirlerini uyarmaya da korkuyor. Haberleri Burada şimdi izliyoruz herkesin polisi. Evet. Burada en ufak bir şey olsa der ki sen bu kanunu çiğnedin, niye yapıyorsun diye birbirini uyarıyor. Burada herkesin polisi ve direkt polise şikayet ediyor. Bunun korkusuyla zaten insanlar bir şey yapamıyor. Bana kalırsa böyle. Çünkü en ufak bir şey olduğu an hemen seni uyarıyorlar yanlış yaptığın zaman. Hani yere çöp attın, buraya çöp atılmıyor, niye attın? Eğer yapmaman gereken bir şeyse hemen uyarılıyorsun. Üstünde bir şey yapıyorsan da polise haber veriyor. Zaten herkes o bilince sahip. Küçük çocuklar dahil o bilince sahip. Şimdi küçük çocuklar dedin, aklıma bir şey geldi. Bu da önemli, benim dikkatimi çeken bir şey. Şimdi bizde çocuklar yaramazlık yaptığında anne terliğimiz var meşhur. Anne terliği. Bu anne terlikleri mutlaka çocuklar yemiştir yani. Ama burada anne terliğini asla kullanamazsın. Kullandığın anda çocuk elden gidiyor. Ya şöyle kullandığın anda elden gitmiyor da bir Yani bir dosyan olur, iki açılıyor, olur. He. açılıyor yani. Yani, O he. takibe giriyorsun. He. Şimdi bir kere şiddetin Onun her türlüsü açıklamasını yap bence. şiddetin her türlüsü yasak Norveç'te. Çocuk bir kere burada çocuğunuz varsa çocuk sizin değil, birinci olarak devletin, devlet korumasında. Şiddetin her türlüsü yasak. Çocuğa şiddet kesinlikle yasak. Sözlü fiziksel olarak şiddetten bahsediyorum. Sadece fiziksel Bir de değil. selam veremiyorsun çocuğa annesi babası olmadan yani. Ya konuşursun da dikkat Dikkat işte ediyorlar yani, acaba evet, kim konuşuyor benim çocuğumla diye bir şey var. Çocuğa yapılacak herhangi bir negatif şey diyeyim ben size. Tabii ki hemen dosya açılmasına sebep olabilecek şeyler ama ufak tefek şeylerden dolayı da açılmıyor dosya. Yani şiddet Bu- olması ben gerekiyor. şu olarak Taciz örnek olması verdim onu. gerekiyor. İşte anne babanın narkoman ya da alkolik olması gerekiyor. Böyle durumlarda hemen çocuğa el konulabiliyor. Ama aksi takdirde ufak tefek şeylerden dolayı da hemen çocuğunuza el koyulmaz. Sadece bir dosyanız açılır. Gözlem altına alınırsınız. 3 ay, 6 ay hem pedagoglar hem sosyal hizmetler hem polis tarafından gözlemlenirsiniz. Eğer beyanlar asılsızsa ya da yanlış anlaşılma varsa zaten dosya kapanıyor. Bu konuda göçmenler çok korkuyorlar. Çocuğumuzu elimizden alırlar mı acaba diye. Dışarı çıktıklarında ses yükseltmeye korkuyorlar çocuklara vesaire. Halbuki ben gözlemliyorum burada yani anneler babalar çocuklarına da bağırıyorlar da bazen seslerini yükseltiyorlar. Ceza da veriyorlar. O ufak tefek şeylerde sıkıntı yok ama şiddet varsa çocuğa yönelik çok yüksek dozda o hemen çocuğu elden alma sebeplerinden biri. Bu konuyla ilgili detaylı bir video yapmayı düşünüyorum ben daha detaylı. Ve senin vizenle ilgili bir soru geldi. Şimdi annem buraya ikinci gelişi. Burada benim üzerimden başvurduk bu sefer. Burada bir çocuğu olduğu için aile ziyareti vizesi çıkarttık biz anneme. Turistik amaçlı geliyor. Aile bireyi ziyareti yapacak. Biz anneme garanti belgesi doldurduk. Buradaki masraflarını karşılayacağız. Bizim yanımızda kalacak süre zarfında. Adres beyanında bulunduk. Annem kendi hesabına bir miktar para yatırdı. Günlük 500 krondan hesaplanıyor. İstenilen evrakları tamamladık ve belgeleri yatırdık. Çok şaşırdığımız bir olay oldu. Teşekkür ederiz. Ata doldurdu. Şeker var mı? Şeker yok. Ata Şeker. yok mu? Hadi koş bize şeker getir koş. Gel şeker getir. Tamam hadi. Teşekkür ederiz Atacığım. Evrakları doldurduk. İlk başvurumuzda bir hafta içinde cevap gelmişti galiba. Bunda 3 günde cevap geldi. Biz şok. Bir de şimdi Paskalya tatili öncesi başvurduğumuz için korktuk hatta gecikebilir, yetişmeyebilir falan diye. Biletleri öncesinden almıştık. Gidiş dönüş tarihleri belliydi. Her şey doğru yatırdığınız zaman, evraklar düzgün olduğu zaman, herhangi bir eksik olmadığı zaman, şüphe yaratacak bir durum olmadığı zaman bize çıkıyor. Ayrıca şu an belli bir yaş üzeri için bir sıkıntı yok ama gençlere vize verme olayında duyduğum kadarıyla genelde ret gelebiliyormuş çünkü bazılarının Şekeri bırak. Anneannen kendini bırakır şekeri bırakır zaten. Bırak. seni düşünüyor. Senin için bırakacağım, tamam mı? Gençlerin gelip de sığınabileceğini düşünüyorlar bence. Bu genel bir duyumdan bahsediyorum. Bundan dolayı da gençlere vermiyorlar vize diye bir söylenti var. Tabii bu
bir söylenti sadece, bir geç yani kesin böyledir diyemiyorum, o yüzden böyle bir söylenti var. Bana gelen mesajlardan dolayı bunu söyleyebiliyorum size. Başvuru yapıp da ret cevabı alan kişilerden dolayı söylüyorum. Mesela ailecek başvuruyorlar. Aileden bir kişinin akrabası yurt dışında, Norveç'te yaşıyor. Karı koca çocuk gelecekler. Akraba olana izin veriyorlar. İşte çocuğuna ve eşine izin vermiyorlar. Hani ailecek giderlerse belki de sığınırlar diye mi korkuyorlar, bilmiyorum. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Ama biz hemen aldık cevap. Anne babasına başvuru yapacak olanlar için bu konuda soru çok gelmişti. Orada UDİ'nin kendi sitesinde evrak listesi var. O evrak listesini takip ettiğinizde, evraklarınızı doğru yatırdığınızda, belli bir meblağ hesapta gösterince garanti belge, garanti besök formu diye geçiyor. Onu yaptığınız zaman yani çok düşük olasılık çıkmaması, anne baba için konuşuyorum. Hani kardeşler belki sıkıntı olabilir. Onun dışında turistik vizelerde çok sorun yaratmıyorlar şu anda diye biliyorum. Gerçekten isterim herkes görsün, herkesin imkanı olsun. Çünkü benim için hayaldi, gerçek oldu. İkinci kez gerçek oldu. İnşallah üçüncü, dördüncü de olur. İnşallah ömür verir. İnşallah, yani Allah ömür verirse. Gel artık gençlere inşallah, Allah gelmek isteyenlere gerçekten söyle nasip etsin. Tavsiye ederim yani. Yani gelip görmenizi, İmkanları varsa. yerleşmek olmasa bile gelip görmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel bir doğası var. Deneyimlemek lazım. İşte kuzey ışıklarını gördün. Evet. Çok istiyordun Yani görmek. o kadar çok istiyordum ki, yani zaten kuzey ışıklarını gördüm. 2 gün sonra siyahlık diye bir şey kalmadı. Son kuzey ışıklarını Ama sen gördün. ama annenin şansına her şeyi gördü. Kuzey ışıklarını Vallahi gördü. geyikleri gördüm. Yaz ayında kar gördü. Beyaz geyikleri gördü. Aynen. Yani Hepsini gördüm. yaza girdik, kar yağdı. Bu da senin için bir Aynen şok öyle. bence. İşte evet. Yazlığı gördün. Kamp şeylerini. Yazını gördün. Aynen. Yani hepsini gördüm. Yazı da gördüm, kışı da gördüm, hepsini gördüm. Bahar ayında geldin, hepsini deneyimledin. Yani çok şanslısın, ballısın yani bu konuda. Mesela kuzey ışıklarını hiç göreceğimi tahmin bile etmiyordum ama gerçekten Beklenmedik bir anda. beklenmedik bir Allah anda kalbine gördüm. göre verdi. Aynen öyle. Yani ona inanıyorum. Ne hissettin ilk gördüğün zaman? Ay, ne bileyim, çok çok değişik bir duygu, anlatamam. Anlatılmaz, yaşanır. Çok gerçekten insanı böyle Evet, büyülüyor ya. O renkler Büyüleyici. tepenizde açılıyor birden böyle. Yani çok Yelpaze insan gibi. sürekli izlemek istiyor da sürekli olsun. Ben bir gece hatta göreyim diye saat 3'e kadar nöbet tuttum. İşte o nöbet tuttun, göremedin. Öbür günde çok güzel şekilde gördün. Aynen, o gece Denk geldi. 3'e kadar bekledim. Çünkü öyle bir şey vardı. Hiç uyumadım sırf yakalayayım diye, ama ertesi gün pat önüme çıktı. Bu arada biz bu videoyu saat 10'da çekiyoruz. Saat 10 şu anda ve aydınlık arkamız, Evet. gördüğünüz gibi. Evet. Hepsinde bütün Norveç doğasını da deneyimlemiş oldun. Zaten şeyi de görmüştüm, geceyi de görmüştüm. Hı hı. Önceki geldiğimde Evet. karanlığı. Evet. Bunda da hep gündüzü gördüm. Hepsini görmüş oldum. Evet. Hepsini Hepsini deneyimledim yani. Kuzey Kutbu Dairesi'ndeydi. En uzun gecede. en uzun gündüzü de gördün. Evet, yani en uzun gündüzü de gördüm. Yani geceyle gündüz, zaten gece yok ya. Kuzey Kutbu'nu da görmüş oldum. Onu da deneyimlemiş oldum. Kuzey Kutup Dairesindeydik. Kuzey Kutbu'nda değil Yani de neyse, Kuzey Dairesi'nde, dairesinden neyse. geçtik. Yani tam o noktada da bulundum. Orası da çok farklı bir yerdi yani. Orası da herkesin görmesini istediğim bir yer. İnşallah görmek isteyenler Allah nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Ata. Yani ülkemi de çok seviyorum. Çünkü benim ülkemde de güzel yerler var ama tabii bizim böyle çok imkanlarımız yok gezmek için. Maalesef. Keşke olsa da Şu hep an gezsek. Çok pahalı her şey. Yani o yüzden ne bileyim, Allah herkese nasip etsin. İşte biz de ülkemizi çok seviyoruz. Gelip görmek her zaman istediğimiz bir şey. Doya doya yaşamak her zaman istediğimiz bir şey. İmkanlar dahilinde. Zaten her sene bu seneye kadar gelebildik ama bizim için çok zor her sene gelmek. Zaten anneme anlatıyorum. Yolumuz çok uzak. İşte bu sene artık sen gel. Biraz da hem biz tasarruf edelim madden hem de sen buraları görmüş ol dedik. Bu sene biraz ara verdik. O da buraları görmüş oldu. Türkiye'de harcayacağın bir yıllık, yani bir aylık
bile değil. Tatilin parasıyla karavan almış oldun işte. Aynen. Yani en azından karavan Yani. masrafına girebilmiş olduk. Belli bir ödemesini yaptık. Şimdi kredisini devam ettiriyoruz. Cidden hani bir karavan parası harcıyoruz her tatile gittiğimizde. Gerçekten uçak biletleri belimizi çok büktüğü için her seferinde gelmek bizim için çok zor. Ama tabii hasrete dayanamıyor insan. Her sene gelmek istiyorsun. Bu sene artık annem geldiği için biraz dayanacağız gibi. En azından 3 ayı beraber geçirmiş olduk. Daha fazla zaman geçirdik. O da iyi oldu bizim için. Hem de torunlarınla vakit geçirmiş oldun. Yani işte diyorum ya 60 yaşımda top oynamaya başladım artık futbol oynayacağım. Aktif spora başladı Norveç'e geldikten sonra. Helal be. Yani, Trambolinde bile zıpladın anne. trambolinde zıpladım. Salıncaklarda sallandım. Yürüyüşlerimi düzenli yaptım. Yani daha Demek ne ki olsun? imkanın olsa Türkiye'de de yapacaksın. Herhalde. Ya bizim orada şimdi çıksan düzlük yok. Her taraf yokuş iniş yokuş iniş. Ben zaten koronadan sonra ciğerler iptal yani. Evet. O yokuşlarda in çık sıkıntı da burada hep düz Düzenli ayak bir her yer. evet, burası hep düz ayak olduğu Hep için rahat dümdüz, oldu biraz da dümdüz senin gidiyorsun, için. dümdüz geliyorsun. Bir de bisiklet yolları bütün şehri Yani, geziyor. O da evet. büyük bir avantaj. Diyorum ya buraya Astımın gelene mesela iyileşti nefes mi darlığım, peki? evet. Mesela ben orada evden çıkıp yani 5 dakikalık bir markete giderken nefes darlığı çekiyordum. Ben buraya geldim dünya kadar yollar kat ediyorum. Hiçbir nefes darlığım yok. Bol oksijenin Demek ki bol içindesin. oksijen içimi temizledi yani. Büyük ihtimalle öyle. Yani. Benim de mesela astımım var. Daha rahatım eskiye nazaran. Beril'in de alerjik astımı vardı. O da Şimdiye azaldı. kadar 10 kere tıkandıydım ben orada olsam. Biraz soğuktan dolayı tıkanıyorsun arada ama onun Yok haricinde canım, o kadarcık da olacak o daha. kadarcık da olacak. Ne geldim gelirse bu ikinci ufak bir rahatsızlık. Evet, o Çok da, da değil yani ikinci. o da orada daha böbrek çok taşı. oluyor. Buranın suyundan Yani. böbreklerinin taşı oynamıştı. Temiz Temiz sular. sulardan böbrek taşlarım oynadı yerinden. Aynen bana da olmuştu aynısı. İlk geldiğim ay benim de böbrek taşım düşmüştü. Demek ki sularda var bir şey. Olabilir. Böbrek taşı düşürmek isteyenleri Norveç'e bekliyoruz. Keşke götürme imkanım olsa da götürsem ama. Zemzem suyu gibi dağıtırsın. Gelirken de bize getirdi zemzem suyunu. Gelen geri konu komşuya ikram ettik. Bayağı sevaba girdin. Evet. Giderken de buradan Norveç suyu götür yine sevaba gir. Vallahi aslında olabilir. Hep küçük şişleri götürebilir. Aynen. Sen öyle bir şey yap. Bir tane Gidenlere koyayım tadım da. yaparsın. Neyse, Neyse artık kapatalım mı? Çok teşekkür teşekkür ederiz. Video uzamasın daha fazla. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Annem için bir moral yorumu bekliyorum yorumlara. İnşallah. İnşallah. Çok kötü yorumlar yazmayın. Annemi zaten zor ikna ettim video çekmeye. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Kızım çok emek veriyordu. Kızım gerçekten çok emek veriyor. Gerçek söylüyorum bunu. Yani şaka değil. O kadar işe gidiyor geliyor. Çocuklarıyla uğraşıyor. Yemekle içmekle uğraşıyor. Bir de o boş kalan zamanında saatlerce o videoyu işte önünden Edit ediyor, bakıyor, ediyor, editliyor. Ne bileyim yani sürekli onun başında üzülüyorum yani. Ben olsam şahsen vallahi uğraşmam bu kadar. Bir de kötü yorumlar aldığı zaman ben onun adına ben çıldırıyorum yani. Yorumları okuyor da söyle. Evet. Ben Annem bütün yorumları okuyor ona göre. okuyorum. İnan o yorumlara neler yazasım geliyor da yazmak istemiyorum yani. Boş Yani ver, onlar- kötü söz sahibinin. Onların seviyelerine inmek istemiyorum gerçekten. Tabii ki herkes de güzel şey yazmak zorunda değil ama hani daha bir nezaket kavramında yazılırsa daha hoş olur yani. Eleştiriler olursa. Yani saygı Yani- sevgi çerçevesinde Evet, olabilir. aynen öyle yani. Küfür aşamasına bile gelen yorumlar var. Bu kadar da olmaz yani. Emeğe saygı diye de bir şey var yani. Evet. O yüzden. Neyse. Sürçülisan ettiysek affola. Size İsveç'ten bol bol selamlar gönderiyoruz. Bir sonraki durak neresi olacak bilmiyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sorularınızı inşallah düzgün cevaplamışımdır. Ama bunlar benim kesinlikle net duygularım. Yani şey yok. Düzmece falan yok. İçimden nasıl geldiyse öyle davrandım. Zaten ben sana üstüne para versem de sen düzmece bir yanıt veremezsin. İçinden ne geliyorsa onu söylersin. Yani o yüzden hani kimsenin kafasında soru işaretleri oluşmasın. Aynen bence de. O konuda emin olabilirsiniz. Ne düşünüyorsa onu söylediğinden ben eminim şahsen. Teşekkür Hoşça kalın. ederiz. Hoşça kalın.